Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, sağ olun Fatih Bey. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki saç ekimini. Çoğu zaman sözünüzü kesmek istemiyoruz ama sorularımız da eksik kalıyor. O yüzden eksik olan sorularımızdan şimdi çok güzel bir derleme yaptık. Onları size teker teker soracağız. Tamam sevgili hocam. Hocam saç ekiminde herkesin en çok merak ettiği konu şu. Saç ekimi ekip işi midir? Evet. Ya da tek kişi tarafından mı yapılmalıdır? Evet. Çünkü bu en hassas, en kilit soru bence. Hocam buna biraz hafif uzun cevap vereceğim. Kusura bakmayın, Buyurun. öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi saç ekimi ekip işi midir diye bu çok sık düşünülen bir şey. Bu aslında yapılan işe bakışla alakalı. Ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Saç ekimi her ne kadar bir hekimlik uygulaması olsa da bence sanatsal bir faaliyet. Yani tıpkı bir sanat eseri, bir resim yapmak gibi, bir heykel yapmak gibi. Böyle bakıldığında saç ekimini temelde bir kişi olacak. Yani bunu bir kişi düşünecek, bir kişi planlayacak. Merkezinde tek kişi olacak ama mutlaka tek başına bunu yapma şansı yok. Etrafında bir takım insanlar olacak. Yani şöyle söyleyeyim, saç ekimini planladık. Saç çizgisini kim çizecek? Mutlaka onu planlayan çizecek. Kökleri kimi sökecek? O operasyonu yapan sökecek. O kökleri sökmeyen bir el aynı açıyla kanal açmak zorunda. O zaman el değişmeyecek. Onları eken, onu hayal eden istediği gibi şekilde ekecek. Yani o nedenle saç ekimini benim kanaatim tek kişi yapacak, merkezinde bir kişi olacak ama etrafında ona yardım edenler olacak. Nasıl yardım edenler? Çıkarttığımız getiri dizecek. Veyahut da ben kanal açtım, bana tampon yapacak kanama açısından. Veyahut da ben ekerken onları önüme koyacak. Yardımcılar olacak ama mutlaka merkezinde bu işi hayal eden, planlayan bir hekim olacak. Yani aynı kişi alacak, aynı kişi kanal açacak, Evet, aynı kişi ekecek. Evet, en doğrusu bu. Eğer iyi bir sanat eseri, güzel bir eser istiyorsak böyle olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Ben böyle yapıyorum zaten. Kesinlikle doğru yapıyorsunuz hocam. Nedim Hocam, saç ekimi, saçlar kesilmeden yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir kesilmedi. Buna bir long hair diyoruz ama tabii ki şunu sormak lazım. Doğru mudur, yanlış mıdır? Evet, Çünkü haklısın. uzun saçları alırken bizde kullandığımız en temel referans sonuç elimizde bir içi lümenli bir punch var. Klonun içine boydan sokup onu çıkartıyoruz. Şimdi o punch'ı kullanırken sizin saçın ciltten çıktığı açıyı çok net görmeniz lazım ki ona paralel girebilirsiniz. Ama uzun saç olduğunda saçın ciltten giriş açısını görmüyorsunuz. Sadece tahminlere göre bir punch'la onu çıkartıyorsunuz. Onu çıkartırken, bir saç kökünü çıkartırken o köke değmemeniz lazım. O kökü dövdüyseniz onu öldürürsünüz, çıkamazın bir alemi yok. Ayrıca onu çıkartırken yanlışlıkla sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındaki folikülleri değmemeniz lazım. O yüzden hep şunu söyleriz, saç ekimi yapılırken mümkünse saçları keserek yapmak lazım. Ama kesmeden de yapılabilir. Ama bunu mutlaka hastaya söylemek lazım. Sebebi de şu, kesilmeden yapılan ekimlerde kayıp çok olur. Yani siz 1000 tane graft aldınız, 1000 tane grafti alırken benim kanaatimi söylüyorum. En az 5-600 tane graft öldürürsünüz. Ekerken de uzun saçların arasına bir kanal açacaksınız. O kanalı açarken sağındakini, solundakini deyip ekim alanında kökü öldürebilirsiniz. Başarı oranı O düşük nedenle oluyor. bence uzun saç ekimi birincisi yapılan ameliyatın kalitesi açısından iyi değil. İkincisi ise fiyat performans açısından da iyi değil. Çünkü bir gün çalışıyorsunuz 1000-1500 graft yapabiliyorsunuz saçları kesmeden ve biraz daha pahalı oluyor. Hastaya 2 sefer, 3 sefer ameliyat etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu açıdan da bir dezavantaj oluşturuyor. Üçüncüsü diyelim ki ektiğiniz saçlar, ektiğiniz alandaki saçlar, o naklettiğiniz saçlar 15 güne dökülecekler. Yani 15 günlük bir kazanım için mi bunu yapıyorsunuz? Artı bunun yanında uzun saç ekimi yaptığımızda postoperatif bakımındaki o yıkamada sıkıntı yaşıyoruz. Yani onları yıkarken de zarar verebiliriz. O nedenle çok mecbur kalmadıkça uzun saç ekimi bence yapmamak lazım, öyle düşünüyorum. Ama yapılabilir. Hocam bir de şunu soracağım. Şimdi günümüzde sosyal medyada her yerde böyle rakamların uçuştuğu bir dönem. 10.000 saç ektik, mega seans, işte 20.000 saç ektik. Hocam bu kök nedir, greft nedir? Yani ben biliyorum ama en azından izleyicilerimizin bunu daha iyi kavramaları açısından çok önemli bir konudan bahsediyorum. İdealdeki mesela bakıyoruz, birisi diyor ki 7.000 tane saç ektik, birine bakıyorsunuz 3.000 tane saç ekmiş, daha iyi bir sonuç. Evet. Aynen. Bu nasıl oluyor hocam? Şimdi sevgili hocam, çoğu böyle sosyal medyada veyahut da saç ekimi artık sanki bir tıbbi uygulama değilmiş gibi, bir pazarlama aracıymış gibi anlatılıyor. Ve böyle o kadar saçma sapan şeyler söylüyor ki, diyor ki 7.000 plus, 5.000 plus, ben ne olduğunu anlamıyorum. Çünkü sen benim cildimi mi gördün? Sen benim
Donör sahamdaki saç miktarımı mı gördün? Sen benim cildimin ona uygun olup olmadığını biliyor musun? Bende o kadar saç var mı yok mu biliyor musun? Benim ihtiyacım ne kadar bilmeden böyle sırf pazarlama stratejisi olarak kullanılan bir takım şeyler var. Saçın ekimindeki bu sayı kişiye özeldir. Yani o nedenle birisi hissediyorsa ki sana 5000 tane yapacağım. Ya bence 5000 tane yapmak çok da mantıklı değil. 5000 tane çıkartırsın ama kaç tanesi sağlam? Ya da 5000 tane ekersin ama kaç tanesini sağlam ekersin? Önemli olan onları sökerken zarar vermeden sökmek. Yani tutup da kullandığınız mikromotorla böyle en yüksek devirde böyle pat 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 çıkartırsın ama 1000 tane çıkartırsın, o 1000 tanenin yaklaşık 200 tanesi canlı olur. Onun 800 tanesi ölmüş olabilir. Yüksek devirde çalıştığı için onları yakabilirsin. Çıkartırken sağdakine, soldakine değebilirsin. O foliküle değebilirsin ve onu öldürebilirsin. Ama insanlar genellikle sağlıkçı olmayanlar, yani hekim olmayan insanlar bir greftin, bir kökün ne anlama geldiğini bilmezler. Onlar için temel şey sayıdır. Çünkü hastaya sayı verirler ya, evet. O sayıya göre hekim yaparlar. O yüzden hastalara asla ve asla sayıya itibar etmemeleri gerektiğini söylüyorum. Ben kendi açımdan şöyle yapıyorum. Hastaya kaç tane saç ekimi yapacağımı incelemeden karar vermiyorum. Geliyor, saç terisini inceliyoruz, donör sahasını inceliyoruz, ihtiyacı belirliyoruz ve diyoruz ki sana 2500 greft ihtiyacım var. Bunu sadece söz olarak söylemiyoruz. Çıkarttığımızda resimlerini çekiyoruz. Ve ona kendisine gösteriyoruz. Hadi el işareti yaptırıp, çünkü ondan sonra verdiğin sözü ona belgelemen lazım. Nasıl belgelersin? Çıkarttığın o sağlam greftlerin resimlerini yakından çekersin, kendisine verirsin, onları inceler, sayısını kendisi ölçer. Hatta ve hatta bu işi bilen birinin o resimleri gösterir. Bunlar ölü mü? Bunlar doğru mu çıkartılmış? Bunlarda kök var mı diye inceletmeyi öneriyorum hastalarıma. Kök mü ekiyorlar, kıl mı ekiyorlar? Evet, onu bilsinler. Greft nedir? Kök nedir? Greft dediğimiz şey folikül unit extraction, yani folikülleri ünite halinde çekeye çıkartmaya fuyu operasyonu dönüyor. Yani kökleri çıkartırken kullandığımız ucun kalınlığına bağlı olarak değişmekle birlikte bazen çıkarttığımız parçada bir tane kök olur, bazen 2 tane olur, ender olarak 3 tane olur benim yaptıklarımda. Ama bazen 4-5 tane de olabilir. Kalın bir uçla çıkartırsın, 1 milimetrelik ya da 1.1-1.2 milimetrelik bir uçla çıkartırsın. Her çıkarttığın parça 4-5 tane dahi kök olabilir. O 1-2 ya da 2-3 ya da 3-4 ya da 4-5 tane saç kökünün bulundurduğu kümeye greft diyoruz. Kök ise hiçbir saç telini oluşturan bir köke bir kök diyoruz. Yani bir hasta, bir danışana 3000 greft yaptık dediğimizde ortalama, benim kendi operasyonum için bunu söylüyorum, 5500-6000 kök demektir. Yani 5000 greft dendiğinde yaklaşık 9000-10.000 civarında saç teli, 9-10.000 civarında kök anlamına geliyor sevgili hocam. Ama önemli olan, tekrar altını çizerek söylüyorum, yaptığın nakil sayısı değil, sağlıklı ektiğin kök sayısı önemlidir. Yani hasta geliyor bize, 2 seans için geliyor, bir bakıyorum saç telisine diyor, ben 5500 greft yaptırdım. Bir bakıyorum 1000 tane greft yok kafasında. Ve donör sahaya bakıyorum, o inanılmaz saç var. Yani demek ki alırken sadece telleri almışlar, yani kökleri almamışlar. Sağlıksız bir ekim yapmışlar. O yüzden hastanın asla ve asla sayıya takılmamaları lazım. Ve sayı şeklinde reklam yapan, tanıtım yapan insandan uzak durmaları gerektiğini öneriyorum hocam. Peki hocam, saç ekiminin en önemli aşamaları nelerdir? Saç ekimi bir bütün. Yani bunu aslında aşamalara ayırmak çok yanlış. Yani hazırlığı mı önemli? Bence hazırlığı çok çok önemli. Hazırlığı yapmadan yaptığın bir ameliyatta başarısız olma ihtimalin %50'den fazla. İkincisi saçları sökmek. Sökerken öldürebilirsin. Eğer sağlıklı sökemezsen hiçbir anlamı yok. Kanal açmak, eğer doğru yönde, doğru şekilde, doğru bir ekipmanla kanal açmazsanız kanlaması iyi olmayan bir alana onları ekeceksiniz. Tutmayacak. O da çok önemli. Ekerken sağlıklı bir şekilde onları ekmiyorsan ektiğin kökler ölecek. O kısım da önemli. Postoperatifinde bakımını yapmasan o da çok önemli. Saç ekimi bir bütün. Bunun önemsiz bir yeri yok. Her aşaması. Bütün aşamalarını bir kişi düşünecek, bir kişi hayal edecek ve tamamını aynı kişi yapacak. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Hocam peki komplikasyonu var mıdır? Şimdi cerrahi varsa komplikasyon yok demek mümkün değil. Yani birisi diyor ki benim hiçbir yan etkim yok, hiçbir komplikasyonum yok. Ben şunu anlıyorum. Ya hiç yapmamıştır ya da yalan söylüyordur. Çünkü cerrahi varsa komplikasyon vardır. Ama nedir işte bu komplikasyonları önceden tahmin etmek, o komplikasyonların olabilme riskini ortadan kaldırmak, ama yine de olabilir. Eğer varsa bile onu kontrol edebilecek ölçüde biriysen bunu yapacaksın. Hekimlik bu demek zaten. Çıkan komplikasyonları
tedavi edebilme ehliyeti demek. Eğer çıkabilecek komplikasyonları tedavi edecek bir ehliyetteysen bunu yapacaksın. Eğer o ehliyet değilse bunu yapmayacaksın. Ama biz diyorsak ki saç ekimi yaptım, hiçbir komplikasyon yok. Öyle bir şey mümkün değil sevgili hocam. Olabilir, mutlaka olabilir. Ama tabii kabul edilebilir komplikasyonlar var. Ben hastaya şunu söylüyorum. Her şeyini hazırladık. Bütün öncesi tetkiklerimizi yaptık, muayenesini yaptık. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bir anafilaksi olabilir örneğin. Kullandığımız lokal anestezik maddeleri ya da kullandığımız ilaçlar var. Bir anafilaksi olabilir. Ama hekimsen o anafilaksiye müdahale edip onu düzeltebilirsin. Veyahut da hiç hesapta olmayan ameliyatta bir komplikasyon yaşayabilirsin. Kanal açarken küçük bir arteri yırtarsın. Bir hematom olabilir. Yani bunlar her zaman olabilir. Ama eğer siz bu komplikasyonları tedavi edebiliyorsanız hastayı kabul edeceksiniz. Hocam süremizin sonuna geldik. Son bir şey soracağım hocam. Kalıcı mıdır? Ekilen saç dökülür mü? Hocam bu çok aslında uzun bir soru. Ekilen saç normalde dökülmez. Doğru sahaya, doğru şekilde ekerseniz dökülmez. Ama kanlanması iyi olmayan doğru sahaya ekmezseniz tutmaz, dökülür. Örneğin yüzeyel ekersiniz. O yüzeyel ektiğiniz saçlar ilk bir yıl çok iyi çıkar. Müthiş saçlarınız olur. Çünkü sonuçta saç ekimine travma yapıyorsunuz. O travmaya bağlı yüzeyel dahi eksen çok güzel tutuyor. Ama onlar belli bir zaman sonra dökülüyor. Saç ekiminde en önemli sır doğru yere, doğru şekilde, sağlıklı şekilde saç ekmek lazım. Eğer bunları yaparsanız kalıcıdır sevgili hocam. Kalıcıdır. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ Ben olun. teşekkür Vermiş ederim. olduğunuz bilgiler için. Bugünkü program konumuz Doktor Nedim Ardıç idi. Kendisine tekrardan vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.